Merhabalar. Yeni eğitim videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu eğitim videomuzun adından da anlaşılacağı üzere sizlere teknik analiz grafikleri hakkında bilgi vereceğim. Dünya genelinde genel geçer tüm analistlerin kullandığı grafik şekillerinden bahsedeceğim. Bizim kullanacağımız grafik şekillerinden ve mumlardan bahsedeceğim. E, MetaTrader'ın kurulumu ve ayarlarıyla ilgili daha önceden bir video yayınlamıştım. Bu videoyu izlediyseniz zaten MetaTrader'a biraz daha hakim olduğunuzu düşünüyorum. MetaTrader programımızı açtığımızda grafikler menüsünün altında gördüğünüz gibi 3 farklı grafik şeklimiz var arkadaşlar. Bar grafiği, mum grafiği ve çizgi grafiği olarak. Dünya genelinde genel geçer kullanılan grafiklerin hepsi bunlardır. Tabii farklı grafik şekilleri de vardır ama standart olarak genelde tüm analistlerin kullandığı grafik şekilleri bunlardır. Kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle çizgi grafiğini açalım. Biraz daha yaklaştıralım. Çizgi grafikleri alanımızda aslında paritemizde bu şekilde görünür. Nasıl oluşur çizgi grafikleri? Bulunduğumuz zaman dilimi önemli arkadaşlar bu grafiklerin oluşmasında. Bütün grafik şekillerinde böyledir. Bulunduğumuz zaman dilimi önemli. Şimdi ben H4 zaman diliminde bulunuyorum. H4 zaman diliminde her kapanışın birbiriyle birleştirilmesi sonucu çizgi grafiğimiz oluşur arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Her kapanışın, zaman dilimindeki her kapanışın birbiriyle birleştirilmesi sonucunda çizgi grafiklerimiz oluşur. Bir diğer grafiğimiz bar grafiğine geçiyorum. Gene dünya genelinde genel geçer olarak kullanılan bir grafik şeklidir bar grafikleri. Bar grafikleri aslında en çok tercih edilen iki grafikten biridir. Bir diğeri de mum grafikleridir. Örneklerini çizeceğim birazdan. Bar grafiklerinde ve mum grafiklerinde tek bakışta bu gene bulunduğumuz zaman dilimindeki fiyatın açılışı, kapanışı, en yüksek seviyesi, en düşük seviyesi bunları tek bir bakışta görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden genelde tercih edilen grafik şekillerinden biridir. Ama dünya genelinde en çok kullanılan grafikler mum grafikleridir arkadaşlar. Ee, Bu mum grafikleri aslında birçok forex yatırımcısı mum grafiklerini yorumlamayı tercih eder. Mumlar piyasa hakkında seçilen zaman diliminde gene az önce söylediğim gibi seçilen zaman dilimine göre günlük, haftalık, aylık veya yıllık olabilir. Ben H4'te çalışıyorum. Tüm verileri ayrıntılı olarak sunmaktadır. Aynı zamanda renklendirme ile de tek bakışta bizim fiyat hareketi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Ayrıca mum grafiklerinin tarihçesinden biraz bahsetmek gerekirse bu analiz yöntemi 17. yüzyılda pirinç ticaretinde kullanılmak üzere Japonlar tarafından bulunmuş ve geliştirilmiştir. Günümüzde mum grafikleri fiyat değişimlerini tespit etmekte kullanılan en fazla grafik türüdür arkadaşlar. Bunu yapabilmek için öncelikle bu grafiklerin nasıl yorumlandığını öğrenmemiz gerekiyor tabii. Bir mum grafiğinin oluşabilmesi için seçtiğimiz zaman dilimin içinde açılışı, kapanışı, en yüksek seviyesi, en düşük seviyesi bilgilerine ihtiyacımız vardır. Bunlar aslında mumda bize söylenmekte arkadaşlar. Şimdi örnek mumlar çizerek bunların aslında açılış, kapanış, fitil, gövde, en yüksek ve en düşük fiyatlarının nereleri olduğunu anlatacağım. Öncelikle yeşil mumlarımız bizim yükseliş eğiliminde olan mumlardır. Kırmızı mumlarımız da düşüş mumlarıdır. Burada gördüğünüz üzere mumların renklerini yeşil ve kırmızı ayarlamışız. Dediğim gibi bir önceki MetaTrader eğitiminde anlattığımız videoda bu renkleri kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle örneklerden bar grafiğinin örneklerini çizelim arkadaşlar. Bar grafiklerinden bahsedelim. Daha sonra mum grafiklerinden bahsederiz. Ve daha sonra mum grafiklerin özelliklerine geçeriz arkadaşlar. Şunu büyütelim. Bar grafikleri az önce bahsettiğimiz gibi bize fiyat hareketleri hakkında temel bilgileri verir. Açılış, kapanış fiyatı, en yüksek seviyesi, en düşük seviyesi ve mumun açılış ve kapanış seviyesine göre nasıl bir mum olduğu hakkında genel bilgileri alabiliriz bar grafiklerde. Şimdi öncelikle bütün alanımızı ben bir
Sade şablonumu seçerek temizliyorum. Örnek grafikler çizeceğim için sade bir alan olsun istedim. Çizim tool'umu getiriyorum arkadaşlar. Şimdi bar grafikleri hakkında daha önceden belirttiğimiz gibi aslında tek bakışta bütün bilgileri alabiliyoruz dedik. Peki bu bilgileri nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Öncelikle çizim aracını başlattım. Kırmızı bir mum olduğunu düşünelim. Bar grafiği olarak düşünüyoruz bunu. Böyle bir barımız var. Böyle bir bar grafiği oluşturduğumuzu düşünelim arkadaşlar. Bu bar grafiğinde kırmızı renkte yaptım. Kırmızı renkte şu şekilde açıklamalarını da yazalım hemen. Bizim şurası barımızın en yüksek o zaman diliminde atıyorum H4'te olduğumuzu varsayalım. H4'teki en yüksek seviyeyi gösterir. Barımızın en düşük seviyesi bu seviyedir. En düşük fiyat seviyesi. Açılış fiyatı kırmızı bir mum olduğu için, düşüş yönünde olduğu için açılış fiyatı yukarıda olur arkadaşlar. Açılış fiyatımız barımızdaki şuradaki çentiktir. Kapanış fiyatımız burasıdır. Hemen yazalım. En yüksek seviyemiz, en düşük seviyemiz. Tekrar ediyorum. Açılış fiyatımız burası. Niye burası? Çünkü kırmızı renkli bir mum. Kapanış fiyatımız aşağıda olduğu için açılış fiyatımız yukarıda oluyor. Açılış fiyatı, kapanış fiyatı. Aynı zamanda bu mumun fitilleri de arkadaşlar açılış fiyatının üstteki fitili açılış fiyatıyla en yüksek seviye arasındaki alan mumun fitilidir. Üst fitilidir. Alttaki fitilimiz de en düşük seviyesiyle kapanış fiyatı arasında kalan şurası alttaki fitildir. Açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasında kalan bölgede mumumuzun gövdesidir arkadaşlar. Burası gövdemiz oluyor. Şu alanlar fitillerimiz oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de yükseliş bar grafiğini çizelim. Bunu da yeşille çizelim. Normal mumlarımızdaki gibi. Bunu gene çiziyorum. Şimdi buradaki mum bana neyi anlatıyor? Gene en yüksek seviyem, bulunduğum zaman dilimindeki en yüksek seviyem burası, en düşük seviyem burası. Bu sefer yükseliş mumu olduğu için, grafiği olduğu için, barı olduğu için açılış fiyatım burası, kapanış fiyatım burası. Hemen yazıyoruz. En düşük seviye, en yüksek seviye. Açılış fiyatı, kapanış fiyatı. Bar grafiklerimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Az önce de buradaki düşüş mumunda bahsettiğim gibi fitillerimizi nasıl anlıyoruz? Fitilimiz kapanış fiyatıyla en yüksek seviye arasındaki alanımız bizim üst bölgedeki fitilimiz. Açılış fiyatıyla en düşük seviye arasındaki şu ufak alanda alt bölgedeki fitilimizdir arkadaşlar. Mumumuzun gövdesi de açılış fiyatıyla kapanış fiyatının arasında kalan bölgedir. Bar grafiklerini bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu şekilde bilgiler alabiliriz. Bizim en çok kullanacağımız grafik şekli aslında arkadaşlar mum grafikleri. Mum grafikleri dediğim gibi bilgi verdiğim gibi aslında pirinç ticaretinde kullanılmak üzere Japonlar tarafından bulunmuştur. E, Mum grafiklerimizde gene açılış, kapanış, fitil, gövde, en yüksek ve en düşük fiyatların bilgileriyle oluşmaktadır. Şimdi bir mum grafiği çizelim. Mumumuzun rengi hiç önemli değil arkadaşlar.
Şöyle bir mum çizdiğimizde bu mumun gövdesidir arkadaşlar. Mumlarımız nelerden oluşur? Açılış fiyatı, kapanış fiyatı, mumun gövdesi, en yüksek seviye, en düşük seviye ve fitillerden oluşur mumlarımız. Eğer bizim mumumuz grafiklerde kırmızıyla görünüyorsa bir düşüş mumudur arkadaşlar. Fitilleri siyah yapıyorum anlaşılması açısından. Şimdi az önce bar grafiklerinde anlattığımız gibi mum grafiklerinde açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek seviye, en düşük seviye, mumun gövdesi ve fitilleri nasıl anlarız? Şimdi bizim bu mumumuz kırmızı renkli olduğu için açılış fiyatı arkadaşlar yukarıda olur. Açılış fiyatımız burasıdır. Aynı bar grafiklerde olduğu gibi kapanış fiyatımız burası olur. Düşüş yönünde bir mum olduğu için. O zaman ne diyoruz? Açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek seviye, en düşük seviye. Şimdi temel bilgilere ulaşabildik gördüğünüz üzere. Kırmızı bir mumumuz. Açılış fiyatının neresi olduğunu biliyoruz. Şu seviyemiz. Kapanış fiyatının neresi olduğunu biliyoruz. Bu seviyemiz. Hatta onları şöyle yapalım. Açılış fiyatımız, kapanış fiyatımız, en düşük seviyemiz ve en yüksek seviyemiz. Bu şekilde gösterebiliriz. Mumun gövdesi şurasıdır arkadaşlar. Fitillerin haricinde kalan açılış fiyatıyla kapanış fiyatının arasında alan bölge mumun gövdesidir. Fitillerimiz zaten yukarıdaki fitilimiz açılış fiyatıyla en yüksek seviye arasında kalan fitildir. Aşağıdaki fitilimiz de kapanış fiyatıyla en düşük seviye arasında kalan fitilimizdir. Bu mum kırmızı bir mum olduğu için düşüş yönlü bir mumdur. Yani ayı mumudur. Ayı mumu da denilebilir. Ayı piyasasından gelir arkadaşlar bu. Yani düşüş yönlü bir piyasadaki kırmızı mumdur. Şimdi yeşil mumumuzu tanıyalım. Gene fitillerimi çiziyorum. Fitilsiz bir mum olabilir. Sadece gövdeden oluşan bir mum olabilir. Sadece alt fitil olmayan veya üst fitil olmayan mumlarımız olabilir. Bunları zaten ilerleyen derslerde göreceğiz. Gene bu mumumuzun en yüksek seviyesi tepedeki fitilin en tepesidir. En düşük seviyesi aşağıdaki fitilin seviyesidir. Şimdi bu mumumuz bizim yeşil mum olduğu için, yükseliş mum olduğu için artık bizim açılış fiyatımız aşağı bölge, gövdenin aşağısı ve kapanış fiyatımız da gövdenin yukarısıdır arkadaşlar. Çünkü yeşil renkli bir mumumuz yükseliş mumu yani boğa mumu da diyebiliriz buna. Şunları şöyle alalım. Kapanış fiyatı, açılış fiyatı. Gene bizim mumumuzun gövdesi açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasında olan bölgedir. Şurası yeşil alanla. Burada da gene açılış fiyatı ile kapanış fiyatı olan kırmızı alan bölge bizim mumumuzun gövdesidir. Mum grafikleri bu şekilde de görebiliriz, tanıyabiliriz arkadaşlar. Bir bakışta aslında bir mumun bize neler bahsettiğini, nelerin fikrini verdiğini bu şekilde anlayabiliriz. Hatta e, mumların tanımlarını da yazalım. Boğa yani yükseliş mumu,
ayı yani düşüş mumu. Bu şekilde tanımlayabiliriz arkadaşlar.